Bugünün bir nefis tarifi, besleyici ve lezzetli bir yemek, sulu köfte. Biz içine nohut da ekleyip yemeği daha da besleyici bir hale getirdik. Birbirinden güzel tariflerimizin hiçbirini kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. İşe önce köfteyi hazırlamakla başlayalım. Burada 300 gram kadar kıyma var. Üzerine lezzet için diğer malzemeleri ekleyeceğiz. Tuz, kırmızı toz biber, karabiber, pul biber, sarımsak, bir yumurta sarısı, galeta unu veya bayat ekmek, son olarak da pirinç. Hepsini güzelce yoğuruyoruz. Köfteyi yoğurduktan sonra biraz dolapta dinlendiriyoruz. Bu yemekte nohut da kullanacağız demiştik. Ama öncesinde mutlaka haşlıyoruz. Ben düdüklü tencerede pişiriyorum. Yaklaşık 2 dakikada pişiyor. Ama bu tencereden tencereye değişebilir. Pişirme sırasında mutlaka tuz da ekliyoruz. Şimdi köfteleri hazırlayabiliriz. Kıymalı harçtan küçük parçalar alıp elimizle yuvarlıyoruz. Ve un dolu bir kaba koyuyoruz. Köfte toplarının çok büyük olması güzel olmuyor. Küçük küçük yapmaya uğraşmak zor gelmezse öyle yapın lütfen. Ve hepsini de una bulayın. Diğer tarafta öteki hazırlıkları tamamlayalım. Birer tane havuç ve patates kullanacağız. Kabuklarını soyup küp küp doğruyoruz. Tüm sebzeler birbirine yakın büyüklükte olsa iyi olur. Patatesi kullanana kadar suda bekletirseniz kararmaz. Artık yemeği yapmaya başlayabiliriz. Tencereye zeytinyağı ekliyoruz. Yağın üzerine de doğradığımız havuçları ve biraz tuz. Havuçları bir süre kavuracağız. Bir adet de sarımsak rendeleyelim. Sarımsağın kokusu çıkınca salça ekleyip kavurmaya devam ediyoruz. Bu aşamada birkaç kaşık su ekleyip havuçların biraz daha yumuşamasını sağlıyoruz. Suyunu çekince patatesleri de ekleyebiliriz. Lezzet için baharatlar: karabiber, kırmızı toz biber, pul biber. Hepsini bu şekilde çok kısık ateşte biraz kavuruyoruz. Böyle yapıldığında lezzetler sebzelerin içine iyi işliyor. Tencerenin kapağını da mümkünse kapatın. Artık suyunu ekleyebiliriz. Su miktarı sizin yemeği ne kadar sulu sevdiğinize göre değişebilir. Ben yemekleri çok sulu sevmediğim için az su ekliyorum. Tabii yeteri kadar da tuz. Su kaynayınca içine köfteleri ekliyoruz. Her ne kadar köfteleri una bulasak da ben biraz da un kavurup ekliyorum. Yemeğin suyu daha yoğun olsun istiyorum çünkü. Tavaya tereyağı ekliyoruz. Yağ eriyince içine biraz un ekleyip kavuruyoruz. Un kavrulup yeterince pürüzsüz hale gelince tencereye aktarıyoruz. Un koymak yerine patates miktarını da artırabilirsiniz. Tabii siz yemeğin suyu daha akışkan olsun isterseniz un eklemeyin. Son olarak da haşladığımız nohutları koyuyoruz. Kısık ateşte yemeği biraz daha pişiriyoruz. Şimdi en güzel kısım sunum. Gerçekten çok güzel kokuyor. Hem sağlıklı, hem besleyici, hem de doyurucu. Daha ne olsun. Üstelik çocukların da sevebileceği bir yemek.
Bu ve bunun gibi denenmiş ve lezzet garantili tüm tariflerimize kolayca ulaşmak için kanalımıza abone olup bildirimleri de açmanız yeterli. Bir sonraki tarif videosunda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.